Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün derebeyliği hakkında konuşacağız. Liderlik hakkında konuşacağız. Biraz sonra üs açılacak. Gördüğünüz gibi birazdan üs açılacak arkadaşlar. Saate bakıyoruz. Saat gecenin 2:30 ve tabii ki de mecburen ayaktayız. Üst hisarları almak için. Zamanımız az, hemen üst hediyelerini verelim arkadaşlar ve siz de görün üst hediyeler nasıl veriliyor. Ödüllere giriyoruz arkadaşlar. Şans sandığı var. Gördüğünüz gibi kayıt 50 tane. Hızlandırıcı 3 saatlik 40 tane. 1.5K'dan mücevher veriliyor. Cesaret sandığı, eser fırçası, altın, mücevher. Onur sandığı, kayıt, altın, mücevher arkadaşlar. Cesaret sandığı da 20 tane kişiye veriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bu her hafta hisarları aldığımızda insanlarımızı, arkadaşlarımızı ödüllendiriyoruz. Şöyle. Peki ben bu ödülleri neye göre veriyorum? Tabii ki lonca için çalışan arkadaşlara, uyumayanlar için, ihtiyacı olanlar için, desteği çok verenler için tabii ki de verip yardımcı oluyorum arkadaşlar. Şöyle. Zaman kısıtlı. 1 dakika kalmış. Hızlı vermem gerekiyor. Çok seçici olmayacağım arkadaşlar. Ve tabii ki üst hisar zamanları ayakta olup yardımcı olan kişilere veriyoruz arkadaşlar. Bunlar da önemli. İnsanları destekliyoruz bu şekilde. Tabii ben bunu ne kadar bir süredir yapıyorum derseniz söylesem şaşarsınız. Nereden baksanız 6,5 seneye yakındır ben bu hediyeleri insanlara veriyorum arkadaşlar. Çünkü uzun bir süredir oyundayım. Böyle bu şekilde dağıttık arkadaşlar. Herkese hediyesini verdik. Uzun süredir oyundayım arkadaşlar ve oyuna tam anlamıyla başladığım zamandan sonra üst almadığım bir vakti ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Şimdi üst açıldı. Tabii ki hemen öteki kalemizden üst alıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ünvan atamayı da bu şekilde görün arkadaşlar. Elbette herkes ünvanı görüyor ama nasıl atandığını kimse bilmiyor. Ancak vekil olmanız gerekiyor ya da derebey olmanız gerekiyor. Şimdi üzerimize düşen başka görev, gecenin bu saatinde eğer ki insanlar online olmuyorsa iş başa düşüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hisarı aldık.
Başka hangi hisar boş acaba? Şu yıldız hisara bakalım. Evet, burası da bizi çağırıyor. Hemen bakalım. Evet. Buraya başka bir arkadaş geldi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hisarlara geçtik. Şu anda bir krallığımızda bir sıkıntı yok. Sakince hisarları alabiliyoruz. Ve gece çok geç. Yabancılar için, hele ki Asya ülkeleri için çok geç bir saat şu an. Bunun için sabaha karşı, yani onlar için. Bunun için sakince hisarları alabiliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vekili atadık. Şöyle hisarlara üstü askerler gönderdik. Gelelim biraz muhabbete, sohbete. Mecbur konuşarak, siz de dinleyerek öğreneceksiniz arkadaşlar. Bizlerin neler yaşadığımızı mecbur bu şekilde öğreneceksiniz. Her zaman savaş videosu atmakla olmaz. Herkes video atıyor. Herkes savaş videosu atıyor. Müziği yapıştırıp sallıyor arkadaşlar. Bu en basiti. Önemli olan anlatımı. Neler yaşadığımız, ne yaptığımız, nasıl buralara geldiğimiz. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gecenin bir yarısı uyumayan, gördüğünüz gibi ben. Bu yaşadığım çoğu dönemde bu şekilde oldu. Tabii ki savaş olsaydı şu an çoğu insanı yatırmazdım. Beni bilen bilir. Onun haricinde gördüğünüz gibi savaş olmasa mecburen ayaktayım. Çünkü Vatan filmindeki gibi ben uyursam herkes ölür. Hani orada diyor ya, uyursan ölürsün, sen uyursan herkes ölür. Burada da ben olmazsam lonca ölür arkadaşlar. Mecburen kalktık. Ayaktayız. Üstteki hisarları aldık. Bu şekilde götürüyoruz. Ve birçok hisara gidip lidersiz olduk mecburen. Şöyle diğer kaleden de hisarlara asker yollayayım hızlı hızlı. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi derebeyliği soracaksanız, gördüğünüz gibi yaptığımız işler basit gibi görünebilir. Derebeyliği aldık. Ne yapıyorum? Ünvanları veriyoruz. İşte insanlar hafta içi sürekli ünvan için
mesaj atıyorlar. Onlara yetişmeye çalışıyoruz. Tabii vekil daha çok uğraşıyor ünvan vermekle. Çünkü onu görevlendiriyoruz. Böyle ünvan işimiz var ama derebeylerin atıyorum bir eksi tarafı var tabii. Bunu kalkıp koskoca İGG düşünememiş, oyunun kurucuları düşünememiş. Ya kardeşim sen bu adama derebeyi yapıyorsun, bu adam bu kadar uğraşıyor. Kendim için demiyorum, bütün derebeyler için diyorum. Bu adam derebeyi ünvanından başka ünvan kullanamıyor. Bu nasıl iş? Ya bu adam derebeyi nasıl kullanamaz? Hayret edici bir olay. Derebeyi ünvanından başka ünvan kullanamıyor. O da ordu CP falan filan veriyor. Bunun haricinde ne alimi kullanabiliyorsun, ne işte inşaattır, ne bilmem asker hızlandırmasıdır. Hiçbir ünvanı diğerlerini kullanamıyor. Bundan hariç şurada şeylerden arkadaşlar, ödüller. Ödüller aynı şekilde derebeyine verilmiyor. Bu da ilginç. Ben başka oyunlarda mesela gördüm. Ünvanı aynı şekilde istediği ünvanı kullanabiliyor. Bazı oyunlarda böyle. Hani böyle strateji oyunların bazılarında. Ayrıyeten üst alan derebeyine kendine hediye direktmen geliyor. Ki en iyi hediye zaten ona geliyor ama Lords Mobile'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu düşünememişler. Burada böyle bir açıklık var. Anca Lords Mobile ekibi insanlara paket yapıştırsın. Böyle burada bir açıklık var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat kaç olursa olsun buradayım ve savaş olsaydı aynı şekilde sabahlayacaktık. Geç saatteyiz. Sabahlayacaktık bitene kadar. Şimdiye kadar çünkü böyle geldik. Bu kadar üstü nasıl aldım? Bende hiç şöyle olmadı arkadaşlar. Ya gece saatine denk geliyor. İşte savaşmayalım, uyanmayalım, bırakalım millet yatsın gibisine bir mevzu hiçbir zaman olmadı. Loncamda yabancı arkadaşlar da var. Tabii ki Türk arkadaşlar da var. İçeriden bizim loncamıza katılıp başka yerlerde oynayan arkadaşlar bilir sürekli. Savaşlarda her zaman gelmişimdir. Üst savaşlarında da tek tük kaybetmişliğimiz olmuştur. Belki dışarıdan yabancı adamları oynatıp kaybetmişliğimiz olmuştur. Bu işe çok emek verdik arkadaşlar. Ben bizzat çok emek verdim. Evet, değerini gördüm mü? Hiçbir zaman görmedim arkadaşlar. Hiçbir zaman verdiğim değeri ne insanlardan gördüm ne oyun anlamında gördüm arkadaşlar. Herkes her şey ver derdinde. Sadece vereceksin ama insanlardan hiçbir şey beklemeyeceksin muhabbetinde her şey. Böyle arkadaşlar. Derebeyliği hiç kolay değil. Göründüğü gibi değil. Bakıyorsun evet derebeyi ama gel gör ki biz burada nelere katlanıyoruz, neler yapıyoruz. Lonca liderliği de ayrıdır. Lonca liderliği tamam kendi insanlarınla uğraşırsın ya da arada bir diplomasiyle uğraşırsın. Ama derebeyliği böyle değil. Daha fazla sorumluluğun var. Başka loncaların arasındaki muhabbetler de yeri geldiği zaman seni etkiliyor. Mesela ben krallıkta yazmışım. Şu an benim krallıkta canavar çalmak da yasak. Kaynak vurmak da yasak. Dost da olsa, düşman da olsa bu şekilde arkadaşlar. Kendi loncamın da düşmanımın bile kaynağına ya da canavarına musallat olmasına izin vermem kesinlikle. Loncadan atarım. Böyle bir şeye kesinlikle izin vermiyorum. Çünkü oyunda saygı diye bir şey olması gerektiğini düşünüyorum.
Ve bunun için kimsenin düşman da olsa böyle saygısızlık yapmasına izin vermiyorum. Çünkü kaynak kale gibi değil. Kalkanla korunabiliyorsun ama kaynak aynı şekilde değil, ya da canavar çalmak aynı şekilde değil. Kalesi sıfırlanıyor, kale sıfırlıyoruz, şey yapıyoruz falan filan, ama onlar normaldir, basittir, oyunun kuralı budur. Ama öteki şekilde kaynaktır, canavardır falan filan, işte hakarettir, odur budur. Bunlara kesinlikle benim loncamda yer yok ki insanlar da zaten buraya seçerek alıyorum. Arkadaşlar, ayrıca grup olarak insanları almıyorum. Çünkü grupla gelen grupla gider arkadaşlar. Liderlikle ilgili biraz bahsedeyim. Liderlik de çok zordur arkadaşlar. Kolay görülmez. İnsanların size karşı saygısını görüyor olabilirsiniz. Ya da siz normal oyuncuysanız liderlere karşı biraz saygılı gibi görünebilirsiniz. Ama gel gelelim. Eğer ki diyelim ki festival var. Adam görev yapmıyor. Ya da görevin yarısını yapmış. Loncadan atmak zorunda kalıyorsun. Atmasan içerideki oyuncular diyor ki ya biz görev yaptık, o yapmadan ne olacak? Hani hediyeleri niye alsın? Ya da onun yüzünden lig düştüysek ne olacak mesela? Yani arkadaşlar, türlü türlü oyunun içinde bir sürü muhabbet var. Adamı loncadan atıyorsun, dışarıdan diyor ki beni niye attık? Ya da diyor ki ya yapmayanlar da vardı. İçeride ben gördüm, puan yapmayan da vardı. Tamam kardeşim, yapmamıştır ama adam bana durumunu izah etmiştir. Adamın zarureti vardır. Önceki hafta mesela deprem sebebiyle orada bir sürü arkadaşımız vardı. Ben şimdi kalkıp da o insanlar için ya oyunu mu düşünsünler? Adamlara niye festival yapmadınız mı diyeyim? Yani insanların zarureti olabilir arkadaşlar ve illa ki bizim haberimiz oluyordur. Ama sen oturduğun yerden yapmıyorsun, sonra da e, yapmayanlar vardı diyorsun. Herkes kendinden sorumludur arkadaşlar. Benim burada bu şekildedir. Kimseye ne merhametsiz davranırım ne de yeri geldi mi insanların hakkını yediririm. Böyle yani kolay değil arkadaşlar. Sürekli insanlarla uğraşmak zorundasınız. Her türlü muhabbeti yapan insanlar var. Bakıyorsun işte canavar muhabbetine gitmiş, bizden gizli çalmaya çalışıyor. Son zamanlarda çıkan top oyunu aynı muhabbette insanları birbirine düşürüyor. Müttefik olsam bile arkadaşlar insanları birbirine düşürüyor. Niye? Bir tane top geliyor havadan. Mavi çubuk yanmıyor mesela. Mavi işaret yok. Senin loncandan olduğu görünmüyor. E, Bakıyorsun ki diğerleri de başkalarından çalacağım diye bir bakıyorsun müttefiğinkini çalmış. Diğerleriyle ayrı bir problem yaşıyor. Bir de müttefiğin topunu çalanlar için bir ayrı muhabbet yaşanıyor. Yani oyunda bir sürü muhabbet dönüyor arkadaşlar. Şu an krallıkta durum iyi, bir problem yok. Yakında bir göç düşünüyorum. Krallık bakıyorum arkadaşlar. Bakalım nereye gideceğiz. Aklımda artık bu üst loncalığını bırakma durumu da var. Bakalım nasıl bir yön çizeceğim. Çünkü hiç kolay bir durum değil arkadaşlar. Şu an mesela krallığımız sakin olmasaydı biz bugün sabahlayacaktık. Bayağı uzun bir savaş olacaktı. Çünkü eğer ki savaşın içinde ben varsam sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Ve millet de bu şekilde yatmıyor. Mecbur savaşmak zorunda kalıyor. Şu an sakin olduğu için millet sakin kalabiliyor. Kimseyi zorlamıyoruz ama savaş zamanı bu şekilde değil.
Böyle arkadaşlar. Eğer ki sormak istediğiniz bir oyunla ilgili özel soruları istemiyorum arkadaşlar. Oyunla ilgili bana her türlü sorularla gelebilirsiniz. Her türlü size yanıt vermeye çalışırım. Benim loncam olsun ya da gösterdiğim, tanıttığım loncalar olsun. Herhangi birine katılmak istiyorsanız dahi benimle iletişime geçebilirsiniz. Videolarımdan gördüklerinizle ilgili yardımcı olurum size. Daha birçok lonca tabii ki beni bekliyor. Ee, Birçok loncayla arkadaşlar sohbetimiz olacak, muhabbetimiz olacak, işte savaşları olacak. Bir şeylerine yetişmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer yetişebilirsem çoğu Türk loncasıyla iletişim kurup e, içeriden dışarıdan aynı şekilde onları gösterip tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an hisarlar yavaş yavaş kapanıyor. Hisarların süresi çok azaldı. Oyunun sistemi gitgide değişti. İyi midir kötü müdür tam olarak bilemiyorum. Çünkü oyunun süresi 20 dakikaya vermişler hisarlara. Hisarlar 20 dakika olmuş. Savaşırken kaptanlar çok zor durumda kalıyor. Biz eskiden savaşırken mesela diyelim ki Teknodrom mesela yolda eve geçiyor savaş için falan filan. Diyelim ki vurup hisarı uzatacağız süresini. Vuruyordun, savaşın süresini uzatıyordun, atıyorum bir saate uzuyordu. Ama şimdi adam beni bekletin, uzatın, eve gideceğim dese senin bildiğin Hisar'da karşıdaki adamla birbirini yemen gerekiyor. 20 dakika uzuyor çünkü vursan bile. Çok kısa süre. Üst için de aynı şekilde çok kısa süre arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir duruma geldi. Tabii bunun iyi yönü de var çünkü savaş kısa sürüyor bu sefer. Savaş eskisi gibi uzamıyor. Eskiden görenleriniz vardır. 3 gün süren savaş da oluyordu. 3 gün, 4 gün belki savaşlar sürüyordu. KVK başlıyordu. Bir bakıyordun üst kapanmadan KVK'ya açılıyordu üst. Yani bildiğim KVK'ya açılıyordu arkadaşlar. Direktmen şey yapıyordu. Yani üst kapanmadan KVK etkinliği başlıyordu. Ve uzun sürdüğü için de tüm gazeteler mesela yazıyordu işte şu kral 3 gündür savaş halinde diye herkes oraya bakıyordu bu sefer. Savaşlar bayağı bir şiddetli bir şekildeydi eskiden. Şimdi de o şekilde ama ne kadar şiddetli olursa olsun bir savaş belki 2 saati geçmiyordur. Çünkü sürekli vurmak zorunda kalıyorsun. Bir de artık süre kısaldığı için en son 10 dakikaya düşüyor, 5 dakikaya düşüyor. 5 dakikadan sonra mesela belli bir yerden sonra uzamıyor. 5 dakikaya düştükten sonra mesela sen vurdun alamadın sana başka imkan tanımıyor. Ya da e, diyelim ki 3 loncasınız. Bir lonca vurdu alamadı. Öteki loncaya mesela fırsat vermiyor vurmasını eğer ki zaman kısaysa ya da aldıysa vuran adam da bazen mesela 3 lonca var. Bir lonca içeriye almış. Diğer lonca mesela e, vuruyor. Vurdu, içeriye aldı diyelim. İçeriye aldıktan sonra bu içerideki yenilenler normalde kaptanın lideri mesela kalesine geri gelir sonra tekrar işlemi açar mesela açamıyor. Çünkü 5 dakikanın altına düştüğü zaman seni orada kilitliyor, savaşı bitiriyor. Yani adam alsa bile süreyi uzatmadan savaşı bitiriyor. Bir yerde iyi olmuş, bir yerde kötü olmuş. Bizim savaşlarımızda da elbet denk geldi. Yani burada
olumlu ya da olumsuz etkiler görebilirsiniz. Şu an üssün 5 dakikası kalmış arkadaşlar. Üssün 5 dakikası kalmış. Hisarlardan askerler geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi videoya başladığımızda ilk yaptığımız üst hediyelerini dağıttık. Bir önceki haftanın da. Şimdi kapandığı zaman yine aynı şekilde e, hediye dağıtabileceğiz arkadaşlar. Bu elbette güzel bir şey. Birinci şans sandığı ödülü tabii ki daha güzel. Bu da aynı şey gibi. Savaş olduğu için gösterilmiyor. Şans sandığı tabii ki işlerinde en iyisi arkadaşlar. Bunu aynı şekilde üst kapandıktan sonra hafta içinde yine tekrar dağıtacağım. Peki muhabbet gelmişken söyleyelim. Üst alırken şimdiye kadar mesela neler yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi çok uzun süreyi Lords Mobile'e verdik. Derebeyiz. Bir yandan kaptanlık yapıyorum falan filan. Arkadaşlar bu oyunda bildiğiniz bilmediğiniz her şeyi kesin yapmışımdır. Her şey benim önüme gelmiştir. Çok para harcamışımdır. Millet kendi kalesine para harcar. Biz lonca için mesela çok harcadım. İşte kaynaklar mecbur satın alıyoruz. Yeri geliyor botları satın alıyoruz arkadaşlar. Hisarları kiralama diye bir şey var. Onları aynı şekilde kiralayabiliyoruz. Kaptan kiralama diye bir şey de var arkadaşlar. Bunlar ya mücevherle geliyorlar ya da para anlamında. Çoğunlukla yabancı kaptanlar aynı şekilde parayla, dolarla geliyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz her türlü şeyde loncam için ihtiyacımız olduğu zamanlar bunların hepsini yerine getirdik arkadaşlar. Bundan sonra gidişatımızı ben de tam olarak bilmiyorum. Şu an krallık arıyoruz. Eğer ki önerdiğiniz krallık varsa ya da loncalarınızın yardıma ihtiyacı olduğu bir krallık varsa bana öneride bulunabilirsiniz. Bana söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iki kaleye mesaj atabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmak için bakabilirim. Yani oyunda el atmadığımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Savaşlar anlamında üst hariç, derebeyliği hariç Paladin almışlığım var. Paladin'den sonra ya birkaç kere Paladin aldım tabii de. Ondan sonra Baron savaşlarına herhalde hiç hatırlamıyorum. Gidip direkt Baron'la oynadığımı. Ama Teknodrom oynarken Hisar'da savaştığımı hatırlıyorum. Paladin'de. Onun haricinde
imparatorluğa çok gitmişliğim var arkadaşlar. Eskiden daha çok gittim. Ee, Eskiden daha çok gidiyordum. T5 açılmadan önce hele hiçbir imparatorluğu kaçırmıyordum tabii ki. Oradan birkaç tane taş yapmışlığım var arkadaşlar. İmparatorluk ekipman taşı. Böyle bayağı uğraştık. T5 çıktıktan sonra biraz elimiz eteğimizi çeker gibi olduk ama uğraşmayı mecbur bırakamıyorsun. Çünkü liderlik kolay bir mevzu değil. İstediğin zaman da ne kendin gerek alabiliyorsun ne de oyunu bırakamıyorsun arkadaşlar. Bu böyle bir şey. Bizi çok etkilemiş durumda. Tabii ki bunun olumsuz yönleri de var. Ben buradan birebir sizlere söylüyorum arkadaşlar. Bayağı zor bir muhabbet. Gördüğünüz gibi üstü kapattık arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadarlık olsun. Sorularınız